Merhabalar, yemek kanalıma ve yeni tarifime hepiniz hoş geldiniz güzel arkadaşlarım. Bugün sizlerle yapımı oldukça kolay, farklı, çok farklı, lezzet olarak da çok güzel, çok değişik bir kek hazırlayacağız. Gerçekten bu keki mutlaka yapmalısınız, sevdiklerinizle paylaşmalısınız. O kadar lezzetli ve güzel bir kek oldu ki anlatamam size. Ancak tadına bakınca anlayabilirsiniz ne kadar güzel olduğunu. Sizi daha fazla bekletmeden hemen tarife geçmek istiyorum. Keyifli izlemeler dilerim. Gerekli malzemelerimiz, ben 3 adet elma aldım ama 2 tane büyük elmanız varsa yeterli olacaktır. 3 elmanın hepsini kullanmadım arkadaşlar. Elmalarımızı yıkıyoruz. Güzel bir şekilde kabuğunu soyuyoruz ve içerisini temizliyoruz. İnce ince dilimlemek için hazırlıyoruz. Ön hazırlık olarak bunu yapıyoruz. Lütfen bu tarifi deneyin. Çok güzel oldu. Abartmıyorum. Çok lezzetli oldu. Elmalarımızın kabuğunu güzelce soyalım ve dilimlemek için hazırlayalım. Gerekli olan bütün malzemeleri açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Videomuzun başında söyleyeyim. Sonrasında malzeme listesini bulmakta sıkıntı yaşamayın. Elmalarımızı soyduk, içerisini temizledik ve artık dilimleyeceğiz. İnce ince dilimler haline getiriyoruz arkadaşlar. Çok ince de yapmanıza gerek yok. Orta incelikte dilimler haline getirelim. Bu şekilde elmalarımızı hazırlamış olalım. Fırın kabımıza birazcık sıvı yağ aldık ve güzelce yağlıyoruz. Yapışmaması adına bunu yapıyoruz ama kekimiz birazcık yapıştı diyebilirim. Şöyle 2 paket burçak bisküvim var. Bisküvilerimizi borcama diziyoruz. Yapıştı derken benim kullanmış olduğum spatuladan kaynaklanıyor biraz da. Videonun sonunda göreceksiniz. Burçak bisküvilerimizi fırın kabımızın altına bu şekilde diziyoruz. Şu en son dizdiğim sırayı fazladan dizdim ben. Dizmeseniz de olur. Bir paket yeterli olacaktır. Dilimlediğim elmalarımın üzerine streç filmle kapatmıştım. Elmalarımızı da bisküvilerimizin üzerine güzel bir şekilde diziyoruz. Gördüğünüz gibi dizdim. Siz bütün elmaları aynı yöne bakacak şekilde de dizebilirsiniz. Ben bu şekilde dizmeyi tercih ettim. Videomuzu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, destek amaçlı yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdiden her birinize çok teşekkür ederim. 2 yemek kaşığı toz şekerimiz var. Elmaların üzerine eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. 1 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Gayet tatlı olmuştu. İsterseniz 1 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Bolca tarçın serpiyorum elmaların üzerine, şekerin üzerine. Artık bir kenarda borcamımızı bekletiyoruz. Kekimizi yapma işlemine geçiş yapıyoruz. Karıştırma kabımızı aldım. İçerisine 3 adet yumurtamızı kırıyorum. Eğer tariflerimi yaparsanız yorumlar kısmına lütfen sonucu nasıl bulduğunuzu yazmayı unutmayın. 3 fincan şekerimiz var, toz şekerimiz var. 3 kahve fincanı toz şeker. Gördüğünüz gibi. Benim fincanım birazcık büyüktü. Büyük diyebilirim, çok küçük değil. Orta boy bir fincan. Şekeri, yumurtayı güzel bir şekilde çırpıyoruz arkadaşlarım. Her zaman bunu söylüyoruz ve birçoğunuz zaten biliyordur. Şekerle yumurtayı ne kadar güzel çırparsak kekimiz o kadar güzel kabaracaktır. Bu aşamada isterseniz içerisine 1 paket vanilin de ekleyebilirsiniz. Kekimizde hiçbir şekilde yumurta kokusu olmadı. Bunun da garantisini verebilirim. Benim yaptığım şekilde yaparsanız eğer güzel bir şekilde yumurtayı ve şekeri çırparsanız hiçbir şekilde yumurta kokusu almayacaksınız. Yarım kahve fincanı sıvı yağ ekliyorum. Yarım kahve fincanı da süt ekliyorum. Ölçü olarak hep aynı fincanı kullandım. Siz de lütfen aynı fincanı kullanın. Ufak bir çırpma işleminden sonra unumuzu ekleyeceğiz. Yine aynı fincanla 3 fincan un ekliyorum.
tepeleme olmadığını görüyorsunuz. Unumuzu ekledikten sonra üzerine 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ekliyorum. Artık çırpma işlemine geçiş yapıyorum. Videolarımı hangi şehirlerden, hangi ülkelerden izliyorsunuz? Evime, mutfağıma nerelerden misafir oluyorsunuz? Yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Tariflerimi sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz. WhatsApp gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bu şekilde de bana destek olabilirsiniz. Hamurumuzu topaklı un kalmayacak şekilde çırpıyorum. Çırpma kabıma hafif bir vurma işlemiyle kenarlarındaki unu dökmeye çalıştım. Çırpma işlemini bitirdikten sonra bir spatula yardımıyla çırpma kabımızın kenarlarında kalan unu hamurla bütünleştiriyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz bu şekilde hazır. Hazırlamış olduğumuz fırın kabımızı tekrar tezgaha alıyorum ve hamurumuzu üzerine her yerine eşit bir şekilde gelecek şekilde yaymaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi hamuru döküyorum ve ortalardan kenarlara doğru spatula ile hafif çekme işlemi yapıyorum. Burada spatulanızı çok hızlı hareket ettirmeyin hamurun üzerine düzlerken. Çünkü alttan tarçınlı hamur üste çıkabilir. Şöyle ortadan kenarlara doğru hamurumuzu dikkatli bir şekilde yayalım. Fırınımızı 180 dereceye ayarladık. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında kekimizi kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Her fırının pişirme süresi farklıdır. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Kürdan testi yapmayı unutmayın. Fırına girmeye hazır. Pişen kekimizi fırından çıkarıyoruz. İlk sıcağını çıkarıyoruz. Bu kek o kadar farklı, o kadar güzel bir kek oldu ki böyle üstü kıtır kıtır ama sert değil. Yumuşacık, pamuk gibi. O bisküvinin üstünde elmanın tadı böyle yerken alıyorsunuz ya o lezzeti anlatamam. Mutlaka bu tarifi mutlaka deneyin ve yorumlarda nasıl bulduğunuzu lütfen yazın. Gerçekten çok lezzetli bir kek oldu. İsterseniz üzerine pudra şekeri dökebilirsiniz. Ben tercih etmedim. Yeterince tatlıydı. O yüzden daha fazla tatlı olmasını istemedim ama servis ederken isterseniz görsellik açısından pudra şekeri serpebilirsiniz. Pamuk gibi olan kekimizi size şöyle göstermek istiyorum. Eğer buraya kadar geldiyseniz lütfen videomu beğenmeden ayrılmayın. Destek amaçlı yorumlar kısmına bir emoji de koysanız benim için yeterli olacaktır. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi hemen yakından doku testi yapalım. Dediğim gibi üstü o kadar güzel, kıtır ama sert değil. Yumuşacık, pamuk gibi bir kek oldu arkadaşlar. Bunu öğrenmesini istediğiniz arkadaşlarınızla mutlaka paylaşın. Sizlerle ben de yavaş yavaş vedalaşayım. Buraya kadar benimle geldiğiniz, bana destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Çok daha güzel tariflerde buluşmak, görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun güzel arkadaşlarım.